Çok kısa firmadan bahsetmek gerekirse, Alterne CX, müşterinin sesi ve deneyim ölçümü alanında bir yapay zeka kullanan yazılım şirketi. Bizler dijital, yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, tüm temas noktaları ve deneyim yolculuklarında müşteri temasları gerçekleştiğinde deneyimlerine yönelik müşterilerden feedback alıyoruz. Bunları makine öğrenmesi yoluyla analiz edip sebep-sonuç ilişkilerini anlıyoruz, paylaşıyoruz. Yine gerçek zamanlı aksiyonlar alarak bunların çözümünü otomatize bir süreç içerisinde gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi bugünkü konu çalışan konusu, seçtiğimiz konu. Sonuçta restoranlarda, hava yolları, kabinde, mağazalarda, şubelerde, her yerde aslında müşteriler firmayla değil, ilk olarak çalışanlarla bir etkileşim halinde oluyorlar ve ilk izlenimleri bu çalışanlar üzerinden gerçekleşiyor. Aslında dijital kanallar bile kullanılsa, arkasındaki, yani o dijital kanallarda verilen hizmetin arkasındaki icra süreçlerini yine çalışanlar yönetiyor. Dolayısıyla çalışanların müşteri deneyiminde çok ciddi bir etkisi var. Ve bu etki hem finansal sonuçlarda hem müşteri memnuniyeti üzerindeki sonuçlarda direkt etkili. Burada 2 tane rakam sadece paylaştım. Bir tanesi Gallup'un bir araştırması. Yapılan araştırmada çalışanları angaje olan, motive olan firmaların rakiplerine göre kıyaslandığında gelirlerinde yaklaşık %147 oranında bir daha fazlalık olduğu ortaya çıkmış. Yine bir başka bir araştırmada Bain & Company, bu konuda yine çokça çalışmalar yapan bir danışmanlık firması. Onların yaptığı çalışmada da angaje, yine motive çalışanların hizmet ettiği müşterilerden gelen NPS skoru, bu Net Promoter skoru, müşteri deneyiminde ölçülen önemli KPI'lerden biri, diğer çalışanların hizmet ettiği müşterilere göre kıyaslandığında 3 kat daha yüksek. Dolayısıyla motive, angaje bir şekilde çalışanların hizmet ettiği firmalar finansal anlamda ve iş sonuçları anlamda çok daha başarılı olabiliyorlar. Yine bir araştırmadan çeşitli sonuçlar paylaşmak gerekirse, yine motive olan çalışanların firmada kalma olasılıkları ve firmayı diğer tanıdıklarına iyi bir çalışma ortamı olarak tavsiye etmeleri anlamında ve güzel şeyleri söylemeleri anlamında çok daha yüksek. Şimdi bu kadar önemli aslında çalışan angajmanı ama yine çalışmalara bakıldığında maalesef bu motive çalışanların oranı çok yüksek değil. Birçok çalışma var, ben bir tanesini paylaştım Towers Perrin'den. Yaklaşık %11'lik bir oran, yani 10 çalışandan sadece bir tanesi gerçekten çalıştığı firmada çok bağlı, motive ve katılımı yüksek bir şekilde çalışıyor. Bir de bunların yanına ikinci yüksek kategoride koyarsanız yaklaşık %40'lar civarı, diyelim ki hani 10'da 4, diyelim ki yarısı. Aslında çok önemli bir grubu çalışanların birçok şirkette ve sektörde gerçekten angaje değiller. Buradaki ana zorluklardan bir tanesi bu motivasyonu, bu katılımı ne şekilde artırabiliriz? Şimdi tarihsel bir perspektifle bakarsak, endüstri devrimi döneminde ki dünyayı düşünün, o dönemlerde yoktuk ama hani okuduklarımızdan, anlatılanlardan, firmaların çalışanlardan beklentisi aslında akıllarını dışarıda bırakmaları. Yani düşünmelerini istemiyor firma. Çünkü repetitif bir task var ve onu sürekli bir şekilde yapmasını istiyor. Kreativite yok, sorgulanması istenmiyor. Şimdi böyle bir iş ortamında aslında hakikaten enerjik, hevesli çalışanlara ihtiyacınız yok ve onların ihtiyaçlarını karşılarken aslında en düşük seviye ihtiyaçları üzerinden karşılıyorsunuz. Nedir? İş sahibi yapıyorsunuz, işte maaş veriyorsunuz ve bu onlar için yeterli. Birçoğunuzun bildiği üzere Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi anlamında bakarsanız aslında en düşük seviyedeki ihtiyaçlar karşılanıyor. Bugün ise çok daha farklı bir durum var. Bugün de müşteri deneyimi alanında öne çıkmış, yine aynı zamanda iş sonuçlarına, dünyanın en büyük firmalarına baktığınızda tam farklı bir çalışan profiline ihtiyaç duyuyor firmalar. Bunlar hevesli, enerjik, sorgulayan, yaptığıyla yetinmeyen, daha iyisini niye şöyle yapmıyoruz diyen, fikirler getiren çalışanlar grubu. İşte
Apple Store'lar hep örnekler olarak verilir. Ben de verdim. Yine Zappos online dünyada online ayakkabı tedarikçisi bir firma. En iyi firma olarak biliniyor müşteri deneyimi sağlayıcısını. Yine bu kanallarda bu firmalar hep çalışanlardan bu tür davranışlar bekliyorlar. Yani sen düşünme, aklını dışarıda bırak değil, tam tersi sorgula beni. Sürekli iyileştirmeye çalış. Ekstra kilometreyi git üzerine modellerini kuruyorlar. Tabii buradaki yapı, işte bu compensation yapısı, motivasyon yapısı biraz daha farklı. Artık burada daha yüksek seviye ihtiyaçlara odaklanmak gerekiyor. Bana değer veriyor firmam, verdiğim öneriler ciddiye alınıyor şeklinde çalışması gerekiyor. Bu çalışanlar bizler için çok değerli çünkü bu çalışanlar için ayrıca performans sistemlerine aslında çok gerek yok. Kendilerinden güdülü çalışanlar bunlar. Bir sonraki tatil dönemini, işte bayram tatilini beklemiyorlar. Proaktifler ve sürekli ekstra kilometre giden çalışanlar. Bunu sağlayabilmek için de aslında firmanın belli bir ortamı yaratması gerekiyor. Her şeyden önce çalışanların amaç birlikteliğini hissetmesi gerekiyor. Yani çalıştığı ortamda ki hem organizasyonun hem iş arkadaşlarının amaçlarıyla kendinin hayattan beklediği beklentiler arasında bir paralellik, en azından benzerlik olması gerekiyor. Yine değerler birlikteliği olması gerekiyor. Fakat bunlar da yeterli değil. Çalışanlara sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekli öğrenme ortamını sağlamak gerekiyor. Ve sundukları fikirleri ciddiye alıp onları hayata geçirerek çalışanlara değer verdiğinizi kanıtlamanız, göstermeniz gerekiyor. Çok önemli, çok kritik bir rol var. Takım lideri rolü. Aslında hani bütün çalışanları en üst seviyeden en alta kadar değerlendirseniz en kritik rol bu takım lideri, yani immediate supervisor rolü dediğimiz rol. Çünkü bütün bu değerleri aslında çalışanlar bu kişilerden algılıyorlar. Birlikte çalıştığı, report ettiği kişinin kendisine değer verip vermediğini, öğrenme fırsatları yaratıp yaratmadığını bu kişiler üzerinden görüyorlar. Şimdi bu kadar önemli angajman tarafında, çalışan katılımı tarafında ölçümler nasıl yapılıyor, bu nasıl yönetiliyor? Biraz da ondan kısaca bahsedelim. En çok kullanılan yöntem aslında anketler yapmak. İşte yine bir istatistik, Gartner'ın yapmış olduğu araştırmaya göre %74'ü şirketlerin çalışanların motivasyonunu ölçmek için çalışanlara yıllık anketler gibi uzun dönemli anketler gerçekleştiriyorlar. Bazı şirketler bunun süresini biraz daha kısaltıyor. Daha sık frekansta gerçekleştiriyor, daha kısa anketler, ama anketler önemli bir yol. Yine bir başka yöntem son dönemde hızlanmaya başlayan, anketlerin yanında operasyonel verileri de kullanarak çalışanların memnuniyetlerini tahmin etmek üzerine. Ama sadece anket üzerinden gitmeye çalışırsanız bazı limitasyonlar gerçekleşebiliyor. Şöyle bir durum çok karşılaşılıyor. Çalışan anket yapılıyor, işte motive olmadığını, düşük olduğunu, çok kendini değer verildiğini hissetmediğini söylüyor. Ama durumun gerektirdiği bir case oluşuyor ve çalışan hakikaten çok büyük bir efor gösteriyor. Bu sefer de soruyorsunuz, ya hani şey değildin, motive değildin o kadar, niye bu kadar hani efor gösterdin, konuyu çözdün? Çünkü takım liderimi çok seviyordum diyor. Yani firma içerisinde belki bazı konuları var halledilmesi gereken ama çok farklı dinamikler de bu işin içerisinde oynuyor. Dolayısıyla sadece anketler yoluyla çalışan motivasyonunu yönetebilmek limitasyonlara tabi bir konu. Bunun için çok daha kapsayıcı bir çalışanların sesi yaklaşımını uygulamak gerekiyor. Tıpkı müşterilerinin sesi yaklaşımında olduğu gibi. Yani bugün boyunca birçok session'da bahsedilen, müşteri deneyimini ilgilendiren bütün o deneyim yolculuklarında tıpkı müşterilerin feedbacklerini alarak bunları aksiyona dönüştürmenin önemi olduğu gibi çalışan tarafında da benzer bir yaklaşım uygulamak gerekiyor. Ben konuşmamın geri kalan kısmında aslında bu tür bir yaklaşımın gerektirdiği yetkinliklerden bazı örnekler vererek devam ediyor olacağım. İlki çalışan yolculuğu boyunca feedback alma. Artık birçok firma yılda bir kez anketler vesaire yapmakın yanında, hatta yapmanın ötesinde sürekli çalışanlarla iletişim halinde çalışmayı tercih etmeye başladı. Bu şu anlama geliyor: çalışanlarınızla size katıldığı andan itibaren onların da bir yolculuğu var. İşte oryante olduklarında, promote ettiklerinde, işte eğitime gittiklerinde, coaching deneyimi aldıklarında vesaire bütün bu critical temaslarında çalışanlardan feedback alma
yine onların önerilerini alma yoluyla. Bu yine anketler yoluyla da gerçekleşebiliyor. Birkaç slide sonra bahsedeceğim daha bloglar üzerinden, daha sosyal medyaya yakın yaklaşımlarla dinamik bir şekilde de gerçekleştirilebiliyor. Şimdi ikinci kısım, direkt olarak sorduğunuz zaman sorular, işte nelerden memnunsun, ne kadar memnunsun vesaire. Aslında siz belli bir beklentilerinize göre bir soru seti oluşturuyorsunuz ama açık uçlu sorulduğu zaman müşterilerde olduğu gibi çalışanlar da çok geniş ifadelerde bulunuyorlar. Beklentileri var, hoşlaştıkları alanlar var ve onların farklı etkileri var. Günümüzdeki doğal dil işleme yetkinliği, Natural Language Processing yetkinliği aslında çalışanların bu açık uçlu ifadelerini analiz ederek nelerden hoşlandıklarını, ne kadar hoşlandıklarını ve çalışan katılımı, engagement üzerine bunların etkilerinin ne olduğunu çok yüksek bir doğrulukla tahminleyebiliyor. Ve bu da özellikle insan kaynakları politikalarını önceliklendirme, nerelere odaklanılması gerektiği alanında çok güçlü bilgiler verebiliyor. Bir üçüncü bahsetmek istediğim alan insan analitiği, people analytics konusu. Bu da çok yeni bir konu. Aslında daha yeni şekilleniyor dinamikleri de. Burada mesela Google'dan bir örnek vereceğim. Google'ın Aristotle projesiyle başlarsak. Google'ın Aristotle isminde bir projesi var. Gurur duydukları bir proje. Google'ladığınızda bütün bilgilerini de görebiliyorsunuz aslında. Ekip dinamikleri üzerine aslında kafa yoruyorlar. Yani en başarılı ekipler neden başarılılar? Onları ne güdülüyor üzerine? Ve bunun üzerine çalışıyorlar. Bunu da yaparken data kullanıyorlar. Datanın drive ettiği öngörüleri üzerinden karar alıyorlar. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, insan kaynakları açısından bakıldığında 2 tane kritik sorudan örnek verelim. Bu çok sayıda çalışanımız ayrılıyor mesela. Kritik çalışanımız ayrılıyor. Acaba neden? Ya da yine kritik bir pozisyon var. Acaba kimi bu pozisyona seçelim değişik adaylar arasından? Şimdi bu tür soruların cevapları genelde tecrübeye dayanarak, işte gözleme dayanarak, belki performans sistemi içerisindeki geçmiş komentlere, yorumlara dayanarak verilebiliyor. Ama Google'ın Aristotle projesinde şirket içerisinde yedirdiği süreçlerde datayı sıklıkla kullanıyorlar. Bunun için işte e-mail'lar, iç yazışmalar, bloglar, performans sistemindeki notlar vesaire, bütün bu datalar kullanılarak, yani tıpkı bir müşteri datasını mine eder gibi bütün mevcut kaynaklardan çalışan datasını mine ederek aslında bu tür sorulara cevaplar bulmaya çalışılıyor. Tabii bu yaklaşımda kişisel verilerin güvenliği çok kritik bir şey. Buradaki sınırı iyi çizmek gerekiyor. Yani aslında hassas bir konu. Bu veriler üzerine çalışırken kişisel güvenlik hassasiyetini de göstererek bunu yapmak gerekiyor. Yine bir başka örnek, Ray diye bir firma, bir Amerika menşeli yine bir online bu outdoor spor ekipmanları satan bir firma. Geçtiğimiz 2-3 yıl en çok çalıştırılmak istenen şirket olarak seçildi Ray'i. Ray'nin de en önemli unsurlarından biri hep çalışan tarafını öne çıkaran bir şirket yine. Ve çalışanlarıyla şirketin intraneti üzerinde, blog üzerinden sürekli iletişim halinde her konuda. İşte şirket içi politikalar, müşteriyle yapılan süreçlerdeki konular, neleri iyileştirmeleri gerektiği vesaire. Şirketin 11.000 çalışanı var. Sadece geçtiğimiz 6 ayda bile 4.000'i çok aktif bir şekilde Ray üzerinden, yani bu blog üzerinden konuşuyorlar ve ortalama bir comment üzerinde 40 tane ekstra comment geliyor. Yani birileri bir şeyler söylüyor, diğerleri onun üzerine başka şeyler söylüyor ve bu şekilde build-up yapıyor. Biraz sosyal medyadaki yaklaşıma benzer bir şekilde. Burada da iki way bir diyalog gerçekleşmesi mümkün oluyor. Son bahsetmek istediğim konu da aslında bunu aksiyona döndürmek. Yani Ray'nin başarısı şey değil, o bloğu yapmış olmak değil. Belki ilk birkaç ay çok sayıda katılım olurdu. Eğer aksiyona döndürmeseydi, daha sonra insanlar bundan kopmaya başlarlar. Yazıyoruz da ne oluyor? Bir şey değişmiyor. Aynı köy, aynı tas devam ediyor şeklinde. Aksiyona döndürmek çok kritik. Her firmanın aksiyona döndürmede farklı yöntemi var. Yani en basit yöntem, müşteri tarafında olduğu gibi bir sıkıntılı durum olduğunda bunu bir alarm mekanizması içerisinde, şirket içerisindeki ilgili birime aktarmak. Yani şu departmanda, şu çalışanlar da şu sıkıntılar var şeklinde aktarmak.
Yine mesela kritik pozisyonlarda, fonksiyonlardaki çalışanlardan riskli ifadeler duymaya başladığınızda, işte memnuniyetsizlikler artmaya başladığında, işte bakınıyorum vesaire gibi bir yaklaşımlar oluşmaya başladığında belki alarmları bu şekilde de oluşturmak. Ama bunu daha yapısal yapmak da mümkün. Burada yine beyinden gelen bir yaklaşım, aslında müşteri tarafını kullandıkları yaklaşımın çalışan bacağı tarafı. 2 tane süreç öneriyorlar. Bir tanesi işte inner loop dedikleri konu. O da her bir birey olarak her bir çalışanın ne şekilde kendini geliştireceğinin sistematik bir şekilde şirket içine yerleştirilmesi. Yani müşteri feedbacklerinin sürekli bu çalışana verilmesi. Kendinin hizmet ettiği müşterilerin feedbacklerine verilmesi. İşte bu coaching uygulamaları, eğitim uygulamaları gibi. Bir de ikinci seviye var, outer loop dedikleri konu. O da çalışanlardan gelen bütün bu bildirim ve feedbacklerin şirketin karar verici mecralarında ne şekilde input teşkil edeceğinin netleşmesi. Yani bunu biraz şansa bırakarak hani yılda bir anket yapalım, gelsin bazı feedbackler, onların bazıları üzerinde aksiyon alalım şeklinde biraz daha böyle şansa bırakarak değil, bunu sistematik bir şekilde düzenli şirketin iş yapış tarzına yedirerek yapalım yaklaşımı. Bugünkü konuşmamda çalışan üzerine odaklandım. Çünkü müşteri deneyiminin çok kritik bir parçası. Süreçler, personalar, müşterinin sesi bunların hepsi çok kritik. Ama çalışanlarınız eğer angaje değillerse müşteri deneyiminde o heveslediğiniz, amaçladığınız seviyelere ulaşmak biraz zor. Çalışan katılımını sağlamak da çok kolay bir şey değil. Çok kompleks bir organizmayız, birçok beklentilerimiz var. Bunları anketler yoluyla ölçerek yönetmek çok mümkün değil. Çok daha kapsayıcı bir çalışanın sesi yaklaşımını uygulamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Sözlerimi Virgin grubunun kurucusu Richard Branson'dan bir ifadeyle, yani özetle hep denir ya müşteri önce gelir, işte müşteri kraldır. Aslında müşteri kral değildir, çalışan önde gelir, çalışan kraldır. Çünkü siz çalışanınızı eğer mutlu ederseniz ve çalışanınızın önünü açarsanız, çalışanınız da sizin müşterilerinizi mutlu edecek ve onların önünü açacaktır. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için.